Türkiye 5 döngüsünde. 5 döngüsünde dürterler adamı. Türkiye'nin 12. evi ikizler, gizli kalmış, üstü kapatılmış mevzular. En böyle gürültülü ayı aslında bir ay değil bir köprü mahiyetinde olacak Haziran ayı bizler için. Eğer çok böyle zorlu ilişkilerden geçmişsek burada bir dönüşüm ya keser ya devam eder. 5'e Mayıs'ta girdik. Mayıs içerisinde girdik. Haziran bunun ilk kırılma noktası olacak. Bundan sonraki yıl ikinci yarısına kadar olan süreçte kimler 5 döngüsünde ve neye dikkat etmeliler bu 2026 yılı içerisinde ve 2027'nin ilk 6 ay içerisinde? Özellikle kader yolu sayısı 1 ve 9 olanlar bu 2026 yılı içerisinde ikinci baharı kimler yaşayabilir? Uranüs ikizler etkisi çok fazla alacaklar, dürtüsel etkiler, duramayacak bu çocuklar. Neptün koç etkisi, intiharlar, psikolojik rahatsızlıklar, yüksekten düşmeler, aman dikkat çocuklarınıza ve bu yaz özellikle deniz kazalarına çocuklarımızı başıboş bırakmamamız gerekiyor. Hoş geldiniz. Sizlerin de çok sevdiği bir isimle beraberiz. Sayı analisti ve İslam astroloğu Filiz Beyhan hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Aysu'cum. Şimdi siz hep döngülerden bahsediyorsunuz. Hatta bizim kanalımızda da döngülerle ilgili detaylı bir video önceden çekmiştik. Evet. Türkiye 5 döngüsünde bu ne demek? Türkiye'nin yani 5 döngüsü ne demek? Kısaca bunu anlatıp Türkiye'yi neler bekliyor? Bunu biraz konuşalım. Çünkü siz diyorsunuz ki bu biraz riskli bir dönem Türkiye için. Ya şimdi evet biz ilk döngü yayını seninle yaptık. O zaman insanlar bu döngünün ne olduğunu çok anlayamadı izleyicilerimiz ve çok hatırlıyor musun o dönemler ya çok izlenmedi demiştik de sonra fark ettiler. Benim kendi YouTube yayınlarımda ne olduğunu anlattık. Şimdi astroloji bilmeyenler için de ben kanalımda 2026 yılında kim hangi döngüde biliyorsun detaylarını veriyorum. Şimdi Türkiye dünya bir döngüsündeyken dünyanın yılı şu an bir döngüsü. Yani başlangıçlar 10 enerjisi 1 ve 0'ı diyor ki sana empati, sevgi, farkındalıkla maneviyatını yükselterek diyor liderliğini ortaya çıkarmalısın diyor. Dünya bunu söylüyor. Ama rahmani olmayan tarafta yürüyenlerin çok başlattığı noktalar rahmani olmayan zulüm başlarsa gerçekten bedel ödeyecekler. Bunlar ülkeler, şahıslar ama şimdi dünyayı konuştuğumuz için bunu ülkelere yansıtabiliriz. Dünya 1'deyken biz 5'te olacağız. 5'e Mayıs'ta girdik. Bu Mayıs içerisinde girdik. Haziran bunun ilk kırılma noktası olacak. Ondan sonraki yıl ikinci yarısına kadar olan süreçte Türkiye'de de bir takım değişimler tabii ki değişimlerin ayak seslerini bekleyeceğiz aslında öyle söyleyeyim. Şimdi 5 döngüsü nedir onu anlatayım önce ben sana. 5 döngüsü özellikle hava elementi etkisinde olan bir yılı anlatır bize. Türkiye şu anda Mayıs 2026, Mayıs 2027 arasında bu 5 döngüsünde olacak. Hava Uranüs etkisidir özellikle. Hava elementi etkisidir ve Uranüsyen bir etki taşır. Burada kişilerde, ülkelerde öyle temkinli hareket etmeli ki bir özgürleşme istetir adama böyle. Kişisel hayatlarda ne yapır? Ya işi bırakayım, bıktım işten, evlilikten bıktım artık ayrılmak istiyorum. Ya bir özgürleşme, başka bir yöne, bir yerlere fırlama, gitme güdüsü basar adama bu yıllarda, bu döngülerde. Biz de deriz ki aman dikkat. Çünkü burası disiplinli özgürleşme ister. Tabii böyle uçayım kaçayım değil de büyüme potansiyeli verir ama akılcı hareket edersen, dışsal özgürlüğün peşinde koşarsan, çok affedersin hani hep dediğim bir laf vardır ya işte hıyarı gösterene tuzluğu kapıp gitmeyeceksin hemen böyle bir de dikkat bu yıllarda bireysel haritalarımızda, olaylarımızda evli insanların ummadık, beklenmedik yasak aşklara düşme ihtimallerinin de olduğu yerdir. Hele hele mutsuz evlilikler varsa. Bunlara tabii sakın burada gelen ilişkiye, aşka maşka hiç tamah etmeyin bakın. Zarar getirir, üzer adamı. Bu 5 döngülerinde yıkım yapmayın deriz. 5 döngülerinde boşanmaları çok tasvip etmeyiz. 5 döngülerinde sadece işinizle alakalı küçük koridor değişimleri, işinize katkılar, kendi işinize yahut sektörel böyle komple bir değişiklik yapmadan, yıkıcı değişimler yapmadan küçük zıplamalar isteriz 5 döngülerinde. Şimdi Türkiye burada 5 döngüsünde. Bu döngünün tekrarı bir önceki yaşamı 2. Dünya Savaşı'ndaki Türkiye'nin savaşa girmeme döngüsünün tekrarını yaşıyoruz bakın burada bu döngüde. Şimdi ben 2002 yıldır söylüyorum yayınlarımda, sende de söyledik herhalde birçok yayında. Türkiye 5 döngüsündeyken dikkat edecek savaş Şubat'ta bekliyorduk zaten asıl olaylar Şubat'ta başlayacak ki gösterdi bunu sistem bize. Burada Türkiye'nin savaşa
girmeyle girmeme arasındaki şeyi çok önemli. Hamleleri, bir tampon bölge görevi olacağını, ki ben hep bunu savundum. Direkt birebir savaşa gireceğini çok düşünmedim. Girerse de yanlış yapar mı? Tabii ki onu devletimiz bilir ama 5 döngüsü yıkıcı etkisi istemez. Eğer ki bu önümüzdeki sene Mayıs'ına kadar, ki sadece yıkıcı etki vermez, akılcı yönünü çalıştırıyoruz ne? Teknolojide, Uranüs ikizler, hava, uzay teknolojilerinde ilerleme, bunları da getirir demiştik ki bunları ekranlarda görüyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Ülkemizin özellikle hava konularında, hava sahası konularında yaptığı yatırımları ve gelişmelerine şahit oluyoruz. Eğer ki bu 5 döngüsünü doğru değerlendirirse 2026 Mayıs'ta bir alt oluşum etkimize giriyoruz. Evet, 2027 özür dilerim, 2027 Mayıs'ta altı oluşumuna gireceğiz. Şimdi ikinci yarısından sonra 2026'nın artık sonlarına doğru, son çeyreğinde seçim konuları konuşulmaya başlar. Burada bir değişim etkisi başlar dedik ya oluşuma doğru. Ben hep 2027 Nisan, geçmiş döngü tekrarlarına bakarak oralarda Nisan Mayısları gibi bir seçim olasılıklarını Nisanları gibi düşünüyorum demiştim. Şimdi birkaç sorum olacak. Şimdi biz bunu ara ara, hatta Canan hocamla da konuşmuştuk. Canan Tercan, dış politika uzmanı, selam olsun kendisine. Şimdi biliyorsunuz Yunanistan böyle ara ara Türkiye'yi kışkırtıcı söylemler ve agresif tavırlar sergiliyor. Hani Türkiye evet buna bir noktada hani dur diyor ama Fransa'dan da mesela Yunanistan desteğini aldı. Öyle bir şey olursa biz sizi destekleriz gibi falan, ki hepimiz hani orada ne olacak? Türkiye Yunanistan'la savaşa girer mi? Türkiye 5 döngüsünde bir savaş sinyali verir mi? İşte ne dedim? Verebilir. Bak, savaşta biz o 2. Dünya Savaşı, bu döngü tekrarı burada diyorum ya, çok böyle varmış, yandaşmışız gibi durup aslında savaşa girmemiş bir model olduk o dönemde de. Ben burada da Türkiye'nin kendisini savaşa çok mücbir sebepler olmadıkça ben Türkiye'nin kendim döngüsel analizlerime bakarak girme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Şu an Türkiye gerçekten gözünü şeye dikmiş. Uranüs ikizler dönemi ve bu 5 döngüsüyle birleşen bir döngüde teknoloji ve savaş hava sahası teknolojilerine, yatırımlarına gözünü çevirmiş. Ama bunu yaparken tabii şunu söyleyelim, uçak kazaları için çok dikkat edilmesi gereken bir dönem olacak. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle uçak yollarının, hava yollarının uçak kontrollerini yapması, pilotaj hatalarının olmaması için deneyimli pilotların çok elden ve gözden geçirilmesi, sınavları vesaireleri oluyor biliyorsun. Ve askeri hava sahalarının denetlenmesi çok önemli bir süreç olacak bizim için. İkinci 6 ayında Türkiye'de uçak kazalarına aman dikkat diye söyleyebilirim. Şimdi şunu burada soracağım. Ama ben çok düşünmüyorum hayatım. Fakat 5 döngüsünde dürterler adamı. Peki siyasi kanatta ve Türkiye'de son zamanlarda yapılan yasaklı madde operasyonları ve faili meçhullerin yavaş yavaş ortaya çıkması. Bunun konuda da çok büyük adımlar attı Adalet Bakanımız Akın Gürlek. Her bir faili meçhul çözülecek dedi mesela. Gerçekten çok mutluyum o konuya. Şimdi Türkiye'nin 12. evi ikizler, gizli kalmış, üstü kapatılmış mevzular. Şimdi Uranüs'te ikizlere geçtikçe artık bunlar ortaya daha fazla çıkmaya başlayacak. Yani o faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkışı, bunlar zaten mümkün. Mayıs ayındaki Akrep dolunayıyla zaten bu etkiler tetiklendi, başladı. Devamda edecek. Daha fazla ifşalar, üstü kapalı dosyalar ortaya çıkmaya başlayacak. Bunları göreceğiz. Bunlar artarak ilerleyecek. Mesela fuhuş operasyonlarını falan çok gördük. Son zamanda işte bu siyasilere yapılan işte baskınlar, işte o Bebek Otel'deki olay. Hani çok üst üste herkesi çok şaşırtan olaylar yaşandı. Aslında hayatım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani zurnanın zırt deliğine gitmeleri lazım. Orayı biliyorlar aslında bence. İşte mankenleri topluyorlar, gazetecileri topluyorlar, habercileri güzel tamam. Eğer millet zehirleniyorsa ya da insanlar zorla fuhuşa sevk ediliyorsa bütün ayaklarını temizlemek lazım da asıl noktayı bulmak lazım burada. Asıl noktanın da kim olduğunu biliyorlarsa zaten asıl oraya gidin. Bataklığı kurutmak lazım. Bataklığı kurutmak lazım. Biz bu oyunlara yani biz gülüyoruz. Evet. Ben kendi adıma gülüyorum açıkçası bu oyunlara. Tabii ki oradaki zarar gören insanları kurtarmak ya da gözdağı vermek, yapan o bataklığa gözdağı verme adına belki yapılan işlemler bunlar. Bilemem ama maksat burada bataklığı kurutmak olmalı. Benim için
Onu yaparlarsa ellerini öperim yani. Ya mesela son zamanlarda özellikle bilmiyorum bu artık etkilerinden midir nedir? Gençlerde şiddet çok fazla arttı. Çocukları nasıl koruyacağız? O diyorsunuz ya siz kader yolunda o çocukların çukurlarına Hayatım, çok dikkat güzel edin bir diye. konuya değindin. Çok güzel bir konuya değindin. Bunu burada bahsedelim ama rica edeceğim izleyicilerimizden, senin takipçilerinden de bu konuyla ilgili kendi kanalımda çok detaylı da bir yayın yaptım. Bu kanal yayından sonra gitsinler oraya. Tüm İzleyin. çocuklarıyla ilgili izlesinler. Şimdi Allah her çağa uygun kullar yaratır diyoruz. Şimdi Plüton Kova çağı, Uranüs ikizler, ne söyleyeyim, Neptün Koç. Şimdi bunlar çocuklar üzerinde nasıl etkiler yaratıyor? Bunu söylemiştim daha önce. Uranüs, Neptün Koç'ta ne dedik? Bakın, bir duygusal taraf baskın olacak. Bir kendimi göstermek istiyorum. 1 ve 0 enerjisinin birleştiği bir şey verir. 7 çocukları, 1 çocukları, 0 çocuklarında içe kapanmalar, içe dönmeler, cinsel dürtüler, saklanarak, farklı cinsel arayışlar, bunu gizli yaparak olabilir. Şimdi Uranüs ikizler etkisi geldiği zaman çocuklarda inanılmaz bir dijital çağ, kafa o kadar hareketli ki odaklanma yok. Yani saniyelik değişiyor beyin düşünceleri ve odaklanma süreci. Ben hep söylüyorum, yine söylemeye devam edeceğim, belki bana kızanlar olacak. Bu eğitim sistemi bu çocukların modeli değil, üzgünüm. Yani bu çocukları siz okula kapatıp 8-9 saat okutamazsınız. Yapamazsınız. 45 dakika ders yapamazsınız. Olmuyor. Yeteri kadar da şeyi veremiyorsunuz. Bence Farklı... 4-4-4 modeli yanlış ya. Uyumsuz çocuk zorla tutuluyor sınıfta falan. Orada Ya onu geç, ben bunu zaten kavgasını 5 yıldır okulumuzda veriyorum. Şimdi saldırgan çocuklar özellikle hayatım nasıl gördüğüm kadarıyla özel okullarda çok fazla üstü kapatılabiliyor. Özel okullarda bu sıkıntı çok fazla var. Bir para kaygısıyla devam ediyorsa bir özel okul, ne yazık ki bunları görüyoruz. Devlet okullarında işte şahit olduk. Adam işte babası emniyet müdürü, annesi bilmem ne, üstü kapatılıyor. Yani burada okullara çok görev düşüyor. Öğretmenlere çok görev düşüyor. Öğretmenler şunu söylüyor. Biz demiştik. Abi söz edemeyeceksiniz. Milli eğitime bir öğretmen olarak gidip dilekçenizi vereceksiniz. bence psikologlar rehberlik arttırılmalı. Rehberliklerin yetkisi ve doğru rehberlik Evet. konulmalı. Ben Bakan olacak kadınsın. Ben çocuğumu okul değiştiriyorum ve ilk değiştirdiğim okulda şunu istedim. Rehberlikçinizle görüşmek istiyorum ve tanışmak istiyorum dedim. Yetkinliğini görmek istedim. Müdahalesi nasıl? Donanımlı mı? Nabzı nasıl ölçüyor? Nasıl biçiyor? Çocuğumdan önce dedim, kayıt yapmadan önce rehberlikçinizi tanıyacağım dedim. Yani şimdi şu da var, sınıflarda öğretmen kapatıyorsa rehberlikçiye kadar bu gidemeyebiliyor okullarda. Biz bunlara şahitiz. O yüzden sınıf öğretmenlerinin kat'i surette tutanaklarını, zabıtlarını tutup bir suretini yönetime, rehberliğe vermek suretiyle kendileri de imzalı ve kaşeli alıp kendilerini garantiye almalı böyle bir durumda. Söylemek yetmiyor. Ben demiştim diyorlar bu olaylar olduktan sonra. Çok öfkeliyim çünkü ben gerçekten. Ben de çok öfkeliyim. Hani bu olay ben demiştim demeyeceksin abiciğim. Demeyeceksin, yazacaksın, yapacaksın. Sen kaç tane can gitti. İşte veliden de mesela çekiniyor orada. Hani veli aman sus üstünü kapat, onun babası işte emniyet müdürü. Çekinmeyecek ne oldu? çekinmeyecek. Anne de şu anda tutuklandı zaten ihmalden. İhmalden, evet, bunların hepsi ihmal ama lütfen bakın benim şimdi insanlar bana diyor hocam sen ne kadar haklıymışsın. Ya, o da çocuk. Bu çocuğun da o hale gelmesini istemezdik. Ama şöyle bir şey oldu ya. Bu çocuklarımızın da bu noktaya gelmesini istemezdik. Bak şöyle bir şey oldu gerçekten de, hani bizim zamanımızda biz toprakla seksek oynuyorduk. Omzuna vururdun, giderdin ondan özür dilerdin. Annene o dönemde değiliz. Bence şu anda kimse nasıl yapacağını bilmiyor. Bence bilmiyor. Bunu söyledim yayında. Çok güzel bir noktaya dedim. Dedim ki anneler korkmayın. Anlamamanız çok normal. Panik yapmayın. Stres yapmayın. Bu çocukları anlayabilmek için ben size bir şey söyleyeyim mi? Psikologlar anlamıyor. Gönderiyor, ilaç basıyor, gönderiyor. Yemin ediyorum adam gibi astroloğa, adam gibi numeroloji analiz yapan kişiye gidin. Biz fıtrat okuyoruz. Çocukları yönlendiriyoruz. Diyoruz ki tabii ki önce psikolojik tedavileri asla yapmıyoruz. Tabii ki sağlık alın. Bu başka. Ama öyle psikologlar var ki direkt ilaç basıp uyutmaya çalışıyor. Ya tabii. Dikkat etmek lazım. O yüzden anneler gitmiyor biliyor musun? Hı. Bana çok şikayetler, o yüzden gitmiyoruz hocam. İlaç vermek istediler hocam. Fakat bakıyoruz çocukların, hele bu çağın çocuklarına Uranüs ikizler etkisi çok fazla alacaklar. Dürtüsel etkiler. Duramayacak bu çocuklar.
Neptün koç etkisi, intiharlar, psikolojik rahatsızlıklar, Hı hı. yüksekten düşmeler, aman dikkat çocuklarınıza ve bu yaz özellikle deniz kazalarına çocuklarımızı çok başıboş bırakmamamız gerekiyor. Bunu söylemek isterim. Toprakla haşır neşir edecekler. Evcil hayvanlarla haşır neşir edecekler. Bakın bunlar ruhlarını ve enerjilerini dengeleyen iki unsur. Biz de evcil hayvanlara it deyip Bak bu dediğine onaylayacak bir şey söyleyeyim. Bir tanıdığım biri öfke kontrolü var. Evet. Psikiyatriye Aha. gidiyor. Demiş ki evcil hayvan yavru kedi sev, yavru kedi al. 2-3 tane yavru kedi almış iş yerine de. O kadar sakinleştim ki diyor. Ya böyle güzel öneri Hayatım yapan şöyle da var. Bak söyleyeyim, bunu tasdikliyorum, dürtüsel doğru. çocuklarda şey de olmaz. İşte annesi diyor ki kedi köpekle uğraşamam, balık aldım, kuş aldım. Hayır. Dürtüsel çocuk Temas. temas ve sarılma ister. Evet. Tamam mı? Hatta deriz ki bacakların arasına yastık koy, daha sert bir yorgan, yün yorgan Dokunacak, yatır. toprağa dokunacak Yünle, kedi köpeği. yün yastık, yün yorgan çok önemli. Pamuklu, lütfen polyester kesinlikle yatak, döşek, çarşaf kullanmayın bakın. Hı hı. Bu enerjisini akıtması lazım. Kedi gidip çocuğun üzerinde gece uyudun mu inanılmaz o enerjisi mırlaması onu rahatlatır. Köpek tabii ki çok daha fazla emek isteyen bir hayvan ev içerisinde. Bunu yapamayabilir insanlar ama bahçeniz varsa muhakkak güzel köpekle gidin, barınaklarda çok güzel sahipsiz hayvanlar, sokağa atılmış hayvanlarımız var. Sahiplensinler ya da yapamıyorsanız evinize kedi alın, sahiplenin. Çünkü kuş gibi hayvanlarla onlar tatmin olamıyorlar. Hı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Toprağa basacaklar, tuzlu suda yüzecekler. Spor, sanat olmazsa olmaz. Bizim şimdiki nesil anneleri nasıl biliyor musun? Silik yarıştırıyor. Sınıfa giriyorsun, sınıftaki çocuklar birbiriyle düşman. Niye? Hele hele özel okullarda bak. Çok sinir bozucu bir durum. Anneler birbirleriyle yarışıyor. O çocuk 100 almış, sen nasıl 100 almadın? İşte Fatma'nın kızı bilmem ne aldı diye çocuk arkadaşına düşman oluyor. Anneler tuhaflaştı. Ay Bir çok ara dönem sinirlendim vallahi, delir. Ya ben şu an çok Konuşurken sinirliyim çünkü böyle geçti bu yaşadığım arada, olaylar, evet. anladın mı? Yaşadığım olaylar. Abi çocuk değil. Bakıyorum bu çocuk değil diyorum. Çocuğum onunla arkadaşlık yapsın istemiyorum ondan sonra. Değişik davranışlar. Rekabet başlıyor ama kötü bir rekabet. Yani ben her zaman kızıma şunu söylerim. Çocuğum sen kendinle yarışacaksın. Bu sınavda bunu mu aldın? Eksiğini kapat, bir sınavda onun üstüne çık. Bunu mu aldın? Onun üstüne çık. Bu çocuğun potansiyeli analitik, matematiğe yöneliktir. Bunun sanata yöneliktir. Aynen öyle. Sözele Zorlamayın. Tabii fıtratları ve yaratılışları farklı. Farklı. Sen niye onun gibi matematikten 100 almadın? Şimdi inanılmaz derecede şeye odaklılar, akademik başarıya. Halbuki bu çocukları akademik başarı değil, sosyal zeka, duygusal zeka, sanat, spor ve doğa şifalandıracak. Üzgünüm. Kesinlikle öyle. Güzel bir Evet. yere temas ettik. Bu da kamu spotu gibi arada konuşmuş olduk. Şimdi Haziran ayına bir bakalım mı, böyle 10 gün 10 gün mü verelim? Bir dünya ve Türkiye'ye ne gibi etkileri olacak? Haziran ayında bizi neler bekliyor? Tamam. Haziran ayında şöyle 10 gün 10 gün gibi şey yapabilirim. Haziran ayı özellikle çok kritik bir ay canım benim. Yani şimdi Mayıs'tan çıktık ve Mayıs sonu itibariyle Türkiye'de aslında 5 döngüsüne girdim dedim ya, 5 döngüsü. Hı hı. Şurada 5 döngüsünde olan bireysel doğum tarihlerini istiyorsan verebilirim. Tamam. Kimler 5 döngüsünde ve neye dikkat etmeliler bu 2026 yılı içerisinde ve 2027'nin ilk 6 ay içerisinde olanlar. Mesela 2004 doğumlar, bunlar ne yapabilirler hayatım 2024'ler? Mezuniyetler olup iş hayatlarına girebilirler. Lütfen istikrar yapın burada gençler. 21 yaş grupları bunlar. Hı hı. İstikrarlı olun ve doğru bir başlangıç yapmaya gayret edin. Üniversiteden mezun olmuş olabilirsiniz, akademik kariyer yapmak isteyebilirsiniz, farklı ülkelere gitmek isteyebilirsiniz. O özgürleşme güdüsü iş hayatı içinde karşınıza gelebilir. 1991 5'lilere bakıyorum, 30, 1987, 38 olanlar. Bunlarda işle alakalı değişimleri de olabileceği gibi eğer evlilik yaptılarsa evliliklerinde de zorlukları olabilir. Buna dikkat etmeliler. 1978'ler 47 yaş grubu, 1969'lar 56 yaş grubu. Bu gruplarda da aynı şekilde söyleyebilirim. Daha çok evliliklerinde sorunlar yaşanabilen alanlar bunlarda. 1964-73'lerde özellikle ilişkilerine ve sağlık konularına dikkat etmelerinde fayda var. Bunların mesela önümüzdeki sene 64'lere 56'lara torunlar da gelebilir. İkinci yarısından sonra torun yahut şeyleri söyleyeyim ben sana, özellikle bu 2026 yılı içerisinde
ikinci baharı kimler yaşayabilir? Kimler? 6 döngüsünde olanlara bir bakalım. 6 döngüsünde olanlar, eğer evlenmiş, boşanmışlar varsa yahut evlenememiş, hiç evlenememişler de olabilir ama 6 döngüleri genelde ikinci bahar yaşatır insanlara. Şu mesela 1977'liler, 1968'liler, 1960'lılar, bunlar hiç belli olmaz. Bu Çat sene diye. çat diye bir ikinci bahar yaşayabilir. Var benim Torun çevremde torbası de. var mı? Var, Torun var. torba sahibi olabilir. 60 yaşında kadın, torun torbası da var. Çöpsüz üzüm. 75 Buldu mu o yaşında çöpsüz buldu, üzüm? evlendi. Helal olsun. Vallahi çöpsüz üzüm. O da bir meziyettir be. Aynen, evlendi. Çok da mutlu. İlk defa aşkı yaşıyorum diyor. Ya şimdi tabii ben geç evlendim. Geç evlendim. Çabuk bitirdim. Yani 5-5,5 sene evli kaldım. Bitirdim. İnsan o rahata alışınca. Yok valla düşünmüyorum. Haydi. Düşünmüyorum ama hani o 60-65 yaş grupları belki çok erken evlilik yapıp çok yıpranmış bir Evet. evlilikten geçmişlerse genelde aşk mı vardı? Biz aşkı mı biliyorduk diyorlar tabii Evet. evliliklerinde. Ondan sonra tabii aşkı buldun mu Allah tamamını erdirsin diyelim. Ne diyelim yani, artık bu saatten sonra çoluk çocuk da düşünmeyecekler. Sadece güzel yaşam kuralım, sevgimizi yaşayalım, aşkımızı yaşayalım diyecekler. 1951 doğumlar, 74 yaşlılar da vallahi hiç belli olmaz. Eğer 1951 doğumlu olup da hocam ben de evleniyorum, bir yaşam arkadaşı, hayat arkadaşı buldum, evleniyorum bu sene ve önümüzdeki sene ortasına kadar diyen olursa da yazsın bize. Oo. Evet, torun torba sahibi de olabilirler. Vallahi Hiç evlenmemişler varsa, o yaşa gelmiş 60 doğumlu, hiç evlenmemiş. Onları daha böyle şeyde bakalım. 1 ve 3 döngüsünde bakalım. Evet, bir döngülerine de bak. Bu bahsettiğim döngüler güzel şeyler getirebilir. Bir döngüsünde olacak 2026 yılında olanları konuşalım. Mesela 2008'ler bunlar. Hem üniversite başlangıçları olabilir. Bunlar aşık da olurlar buralarda. Tamam, dikkat edecekler. Derslerini falan ihmal etmesinler. 99'lular, 26 yaşında olanlar bu sene bir döngüsü içerisindeler. Yeni başlangıçlar, iş bitirmişler ya da evlilik yapabilirler. Hani o etkiler gelirse doğru döngüdeler. Bunları kaçırmasınlar. 91'liler, 1982'liler, 1973 doğumlu olanlar. Eğer bunlar hayatlarında yepyeni başlangıçlar, bunun içinde evlilik de var tabii ki. İş başlangıçları da var. Çocuk da yapabilirler. Hani böyle etkiler verebilir. Zaten bunlar bir yıl öncesinde çok zorlu döngülerden çıktılar. Yepyeni bir döngüye girdiler. Kıymetlerini bilsinler. 64'lüler ve 1956'lar, 1964, 61 yaş işte senin evlendi dediğin Evet. arkadaşın. Ve 1956'lar. Mesela o bir döngüsünde evlenmiş. Tam Tabii. vakti. Bir döngüsünde, güzel bir döngüde Ay, ben onun evlilik yapmış. dedikodularını sonra anlatacağım. Nasıl biriyle evlenmiş hem de. Yayından sonra Tabii, konuşalım. fena. Fena, yani biraz magazinsel bir konu arkadaşlar. Onun için burada giremiyorum. Magazine girmiyoruz. Bir gün biz bir gün diyoruz ki Filiz Hoca'yla, biz otursak böyle bir magazin programı yapsak. Yap, ben sana söylüyorum. Kimleri konuşmak istiyorsak doğum Magazin tarihlerini alalım. forever, vallahi yıkılır ortalık, yani öyle söyleyelim. Neyse, şimdi şeye gelelim hocam, süremiz bitmeden. Haziran ayında bizleri neler bekliyor? Türkiye ve dünya için Ya şimdi neler Haziran olacak? 2026'na şunu söyleyeceğiz. Eşikteki dönüşüm kadersel bir geçiş döngüsü. Şimdi dedik ya, biz 5'e girdik artık. Haziran itibariyle girmeye başlıyoruz. Döngü değişiyor. O yüzden de bizim için de bir eşik noktası aslında Haziran. Ağustos'taki tutulmalar yaklaşık böyle, o tutulma etkileri 1,5 ay öncesinden etkilerini vermeye başladığı için ufak ufak böyle oralara evrilmeye başladığımız bir döneme giriyoruz. Eski döngüyü kapatıyor. Yeni bir kolektif enerji açılmaya başlıyor canım benim Haziran ayı içerisinde. Haziran'da duyguların derinliği yengeç ile, zihinler ikizlerle ve aslan sahnesi ortaya çıkacak, anladın mı? Ego çıkacak ortaya. Bunların üçünün birleştiği bir ay olacak. Yavaş yavaş Uranüs'ün 7 yıllık döngüsü, bir takım tamamlanmalar, işte 5 döngüsünde hatalar yapmayın dediğimiz eşikte olacak bahsettiğim yılda doğanlar özellikle. 2026 yılının en böyle gürültülü ayı, aslında bir ay değil, bir köprü mahiyetinde olacak Haziran ayı bizler için. Şimdi ben sana ilk 10 gün, ikinci 10 gün, üçüncü 10 gün diye verebilirim burada sana. Tabii. Evet, 1 ile 10 Haziran arasında daha böyle zihin ve duygu çatışmalarımızın olduğu bir dönem olacak canım. Yani ayın ilk 10 günü artık böyle mantığın duygulara yenik düştüğü bir döngüden geçeceğiz. Biraz böyle aklımızı biraz daha kullanmamız gerekecek. 1 Haziran'da özellikle Merkür'ün yengeç geçişi iletişimin duygusallaştığını anlatır. Daha hassas
aileye, geçmişe, yuvaya odaklı bir dönem ki Türkiye açısından da daha böyle kadınların daha çok ön plana çıkabileceği, kadın temalarının, kadınlarla ilgili konuların, efendime söyleyeyim toprak güvenliği, milletçe birbirine daha böyle kenetlenme, daha ülkenin menfaati adına çalışmaların da olacağını görebiliriz ama eski defterlerin artık hem kendi hayatımızda, ailelerimizde açılabileceği hem de devlet içerisindeki eski defterlerin açılıp işte dedi ya, ifşalar olur mu, gizli olan şeyler olur mu, eski dosyalar olur mu? Bunlar eski defterlerin açılacağı dönem ilk 10 günde çok aktif olacak. Artık hayatını düzene sokmak isteyenler için canım benim, plan yapmak isteyenler için, disiplinli hareket edenler için kazanacağı bir enerji Haziran ayı. İşte ne dedim? 5 disiplin demektir zaten. Ama kontrolsüz disiplin değil, özgürleşme değil, disiplinli özgürleşmekten bahseder. İşte Haziran bu geçişi verecek bizler için. Özellikle aldatılmalar, kandırılmalara dikkat. 4 Haziran Merkür'ün Neptün karesi. Dikkat edilecek burada. Gerçek dışı beklentiler, netlik yok. Hemen her söylenene lapin atlamayın ne olur. Telefonla, sosyal medyada işte ne deniyor ona, kandırılmalar vesaire bir şeyler olursa dikkat edin. Burada zihin sisi çok aktif olabilir. Bu dönemde duyacağımız haberlerin çoğu asılsızdır. Abartılıdır. Dolandırıcılık vakaları çok olabilir. Bu yüzden işte sosyal medyada, telefondan gelen dolandırıcılıklara dikkat edin. Çok bilgi kirliliği ve internet elektrik kesintileri olabilir. Bu ilk 10 günde çok daha fazla bunu görebiliriz. 9 Haziran civarı güzel Venüs-Jüpiter kavuşumu var. Burada şans ve bolluk kapısı diyoruz. Aşk ve parada büyüme herkesin içinde bulunduğu evine göre, konulara göre olur ama abartılı harcamalara dikkat edeceğiz tabii ki bu dönemde. Takıntılı bağımlılıklara dikkat edeceğiz. Bunlara dikkat etmemiz gereken bir dönem burası. Eğer ki mesela gayrimenkul almak istersek, evlilik yapmak istersek, aile içi küslüklerde işte barışma gibi temalar buralarda gelebilir. Ama ne diyoruz? Jüpiter burada her şeyi büyütür. Ev konularınıza göre değişir. Olumsuz şeyler varsa onları da büyütebilir. En son 10 Merkür'ün Satürn karesine baktığım zaman nedir burada? Anlaşılamama hissi ve iletişimde problemler ve çatışmalar olur. Özellikle otoriteler, eşler, patron, koca, bunların da iletişime dikkat etmek gerekir. 13-26 Haziran arasına baktığım zaman sanki böyle bir aşkta kader kapısı, duygusal derinlik diyebileceğimiz bir döngü. Sınavlardan geçen kalıcı bağlar. Eğer çok böyle zorlu ilişkilerden geçmişsek burada bir dönüşüm ya keser ya devam eder diyeceğiniz bir eşik olabilir. Çok akılcıl davranmamız gereken bir ay o zaman Haziran. Yani böyle çok ayakların ya böyle ben bu sağlam bir yılı adamayacaksın. zaten ben bu bir yılı özellikle hele 5 döngüsünde olanlar için söylüyorum ve çok daha dikkat edilmesi gereken bir zaman. 9 döngüsünün doğum tarihlerini de veririm 2026'da. Çünkü onlar tamamlanma döngüsünde olacağı için Aysu bir şeyleri bitirme kararları alacaktır hayatlarında. Sağlığa dikkat edecekler, evlilik, iş hayatları, her türlü hayatına böyle dikkat edip taşınma. Sağlam adımlar atın. Sağlam adımlar, kesinlikle sağlam adımlar atacaklar. Evet 13-15 Haziran arasında artık Venüs Aslan'a geçiyor. Gurur başlayacak, ilgi çekme, göstereyim, görüneyim, enerji değişiyor artık burada. Utangaçlık bitiyor, böyle ortaya çıkacağız. Çıkmamız da gereken bir zaman dilimi olacak. İkizler yeni ayı ile birlikte eğitim, sosyal medyada yeni başlangıçlar. Fakat kararsızlıklar da başlar bakın. Hani yapacağınız işlerde lütfen istikrarlı olun. Anladın mı? Görünmek istiyorum. Bana yarayacak başlatacağım projeler var inşallah. Orada kalkıp yapmam lazım yani. Senin döngün. Evet yapmam lazım. Evet. Şimdi yapmazsan ne oldu? Hani yapacaktım. Hani olacaktı. Olmaz. Gökyüzü bir etki veriyor. Ben göğsümde onu nasıl yumuşatıyorum? Ya da neye çeviriyorum? İrade burada devreye giriyor. Tabii ki. Dönüştürün. İrade devreye giriyor burada. Tabii ki iletişim, ticaret, sosyal medya için bir start tuşu. Yeni bir kanal açmak, eğitimlere başlamak istiyorsanız benimkine de gelin. Bakın Haziran'ın ilk 2 haftası eğitim açıyorum ben. 16-17 Haziran'da burada çok güzel aşkların, böyle belki eski aşklarınızın da dönebileceği bir zaman dilimi de olabilir. Ancak kıskançlık ve takıntılı haller olursa ilişki sınavı bitebilir de. Buna da dikkat edin. Dönmesinler. Eskiye dönülmez. Aşk sınavları. Valla ben eskinin çok hayır getirdiğini görmedim ya. Dönmesinler ya. Toksikse aşkına zaten gebersen de gitme. Tabii toksikse kesinlikle. Ama ben çok örnek gördüm.
hiç ben geriye dönen bir aşktan Hı hı. adam olduğunu Olmaz. görmedim abi. Olmaz. Seda Sayan diyor ya, aynı öyle yataklara Bayılıyorum düşüyorsun. o Ne depresyona kadına ya. giriyorsun. Çık diyor Valla depresyon. Seda Sayan'a bayılıyorum. Enerjisi, frekansı, aurası çok iyi, güçlü. çok. Çok güçlü bir kadın o. Akılcılığını seviyorum. Evet, Anladın evet. mı? Aa, ne diyor öyle kendini yataklara Tabii. atacaksın? Çık O, diyor. o yüzden frekansı yüksek. Evet. Bırakıyor gidiyor. Yani Evet. arkasına dönüp eyvahı yok hiçbir Yok. konuda. Arabesk bir şey değil Arabesk ya. değil, bu yüzden de enerjisi, frekansı Frekans. yüksek. Hani birebir gördüğüm için aurası, ben hemen baktığım insan aurasına bakın. Ne kadar sağlam, ne kadar yüksek enerjisi, çekim kuvveti güzel. İşte bu yüzden öyle. Aurası o yüzden öyle. Aynen. Takıntı haller aşağı çeker bizleri. Manipülasyonlara gelmeyin. Özellikle ilişki konusunda kıskançlık, güç savaşları zirve yapar bu dönem. 16-17 Haziran o ikinci ortasında lütfen buna dikkat edeceğiz. 21-25 Haziran ve 26 Haziran yani sonlarına doğru 26 Haziran'a inerken de neye dikeceğiz burada? Daha çok böyle ilişkilerde ciddiyet olabilir arkadaşlar. Evlilik kararları alabilirsiniz. Doğru vakitlerdir. Buralar kişilerin tabii ki bireysel haritalarının yine etkisi olduğunu söyleyebilirim. Zehirlenmelere çok dikkat edeceğiz. Bağışıklıkların düşebileceği bir dönem olacak. Haziran'ın sonlarına doğru özellikle. Sağlık konularına dikkat, ilaç zehirlenmelerine dikkat, psikolojik olarak psikolojik rahatsızlıkları, psikolojik olarak kendimizi kurban gibi hissedebileceğimiz hissiyata dikkat. Buralarda hep maneviyata sığınmakta da fayda var. Biraz sakin kalınmalı. Ayın son günlerinde artık 28, 29, 30'larına geldiğimiz zaman zaten bir Merkür Retrosu başlayacak ayın sonunda. Daha çok böyle Mars'ın ikizlerde, boğanın ağırlığından çıkıp ikizlere geçecek ve o zaman agresif durum, iletişimde ani öfke patlamaları, tartışma, sinir, Mars ikizler bunu verebilir bizlere. Yani çok gereksiz cesaret de verir buralarda. Kontrolsüz olmamaya dikkat edin. Ama iletişim, sosyal medya, konuşarak işini yapanlar, yazma, çizme, bak şey yapar. Güzeldir. Fakat yazışmalara da dikkat edin sosyal medyada. Başınıza da iş almayın. Peki şey Bu ay soracağım. sonlarında özellikle. Hocam dediniz ya sonlara doğru Merkür Retro geliyor diye. Hep Evet. bize derler ki Merkür 29-30 Retro'da Haziran'da. işte Retro'da imza atma, şunu yapma, bunu yapma. Katılıyor musunuz? Ya şöyle söyleyeyim. Ben gökyüzü hareketlerinin bizlere evet bir enerji yansıtır. Lakin orada der ki daha kontrollü ol. Bak ben Merkür Retrosu'nda eğitim açılmaz eğitim açtım. Diğer eğitimlerden daha az sayıda insan geldi. Tamam mı? Ben de onun hayrını daha farklı ilave farklı mesela o eğitim konuları olmayan bilgilerle güzel güzel doldurdum. Onlara çok güzel katkı sağladım. Anladın mı? Merkür Retrosu'nda bir şeyler yaparken daha akıllı davranmak gerekir. Şimdi onun esması Ya Fettah, Ya Selam, Ya Basir, Ya Semi, Ya Alim, Ya Habir'dir. Yani der ki görmek, işitmek, duymak, Ya Alim, anlamak, bilmek, görünmeyenin arka tarafını görebilme yetisini isteriz Rabbimden. Sonra iletişim, Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri, vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli, Taha 25-28'dir. Yani der ki Allah'ım göğsümü ferahlat, Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri, işlerimi kolaylaştır, vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli, dilimdeki bağı çöz, söylediklerimi anlasınlar. Tam retro, Merkür Retrosu okumalarıdır bunlar. Bununla önce tedbirini al deriz. Mecbursan yapacaksın. Yani oradaki fırsatı kaçırma şansın yok. Sadakanı ver, okumalarını yap, sözleşmeni incele, daha bir kere değil 10 kere incele yapacağın şeyi. Ondan sonra adımını at. Ama mecbur değilsen şey yapılabilir. Hani biraz ertelemek istiyorsan erteleyebilirsin. Ama ben çok katılmıyorum bunlara. Evet. Bir de şartlandırıyorlar ya kendini. Hayır, Aman yok. sakın imza atma. Aman Hayır. çarpılırsın gibi. Şartlıyorlar ya orada adamı. Ya şartlama, evet ben buna karşıyım. Biz İslam astrologları, İslami bakış açısı gökyüzünü kimseye şöyle söyleyeyim, zorluk değil, orada bir şeyi anlayamadıysan, geçmişten gelen bir hatan hala devam ediyorsa, bak tamam mı? Orada sana tokat gibi çarpabilir. Ay vah Merkür Retrosu'nda yaptım. Abi o an yaptığın hata değildir. O an yaptığın, ödediğin, yani geçmişte yaptığın, uyanamadığın bir şeyin aslında orada sonucunu almışsındır. Evet. Anladın mı? Evet. Yani bunu görmek lazım. Evet. Şimdi sen gittin çok kötü bir ilişki yaşıyorsun. Merkür Retrosu'nda evlilik kararı verdin. Tamam mı? Ya Merkür Retrosu'nda evlendin. Abi senin zaten ilişkinin gidişine yani referans oluyor ne olacağı. Anladın? Peki şunu Mevzu soracağım. bu. Haziran ayı için genel bir okuma verecek olsak
Neyi çok dillerinden düşürmesinler Haziran'da? Dediniz ya dolandırıcılık olacak, o olacak, bu olacak, işte zehirlenmeler olabilir falan diye. Böyle kendilerine bir koruma kalkanı alsalar neyi dilinden düşürmesin? Ya zaten hep Ayetel Kürsi, Felak, Nas çok okuruz bunları. Ya Selam ve Latif çok güzel olur. Sağlık için ve Şafi vel Hafız korumalardır. Vel Mümin vel Müheymin görünmeyen şerlerden korumadır. Özellikle 12. evlerinde bu etkileri alan kişiler için. Ve Ya Basir, Ya Sem ikizler etkisi yoğun olacağı için Ya Basir, Ya Semi, Ya Alim, Ya Habir esmaları Ya Selam ve Latif'le birleştirip okuyabilirler. Taha 25-28'i Haziran ayı içerisinde çok hiç dilinden düşürmesinler. Ben çok severim Taha 25-28'i. Çok okurum. Bol bol okuyun arkadaşlar. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Şöyle bir bakalım. Unuttuğumuz bir şey var mı? Çünkü önemli bir ay arkadaşlar bu yazda Haziran'da yazı biraz daha dikkatli geçirmemiz lazım. Dünya ve Türkiye krizlere gebe. Gebe. Aynen Var mı öyle. ekleyeceğimiz hocam önemli bir detay? Notlarına bakıyor hocam. Evet, notlarıma bakıyorum. Şu dönem arkadaşlar evet aşkta özellikle Jüpiter'in Aslan Burcu'na 30 Haziran'da geçtiği dönemde özellikle aşk konuları tetiklenebilir, canlanabilir. Sizi kısıtlayan böyle ailevi baskılar varsa ya da ailevi bağımlılıklar varsa bunlardan özgürleşip aşka doğru yürümek isteyebilen sayılar söz konusu olabilir. Özellikle kader yolu sayısı 1 ve 9 olanlar eski benliklerinden sıyrılıp yıkıp yeni otoriteler hayatlarının yeni yönünü kurma isteyebilirler. İstiyorsan küçük küçük şeylerden bahsedeyim. Hayat amaçlarından şöyle birer minik cümleyle Tabii vereyim. onları da verelim böyle hani veriyoruz yükselen ya burçlara normalde. göre değil de böyle küçük şeye Evet. göre vereyim ben. Sayılarına göre mi vereceğiz? Yani şöyle evet mesela şimdi mesela kader yolu 6 söyleyeceğim bir noktadan alırken başka noktadan da etki alabilir. Tabii. Hayat kısa. amaçlarında 2-6 olanlar huzuru dışarıda değil daha çok kendi iç güvenliği alanını inşa etmeyi öğrenmeleri lazım. Bunların ya selam sadece şey değil yani ilişki sınavları olabilir bunlarda. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bunu bilmeleri lazım. Hı hı. Ya selam ya gani esmalarını okuyabilirler. Hayat amacı 2-6 olanlar. Aşağı indiğim zaman kader yolları 3-5 olanlar özellikle bu 5 döngüsünde değişimi durdurma, ona yön ver diye bir slogan verebiliriz onlara. Hı hı. Kelimelerini kullan, cümlelerini kullan, kalemini kullan, hayat amacı 3'ler, 5'ler, bir miktar 6'lar da buradan etki alır. Ya da kader yolunda 3 baskın olan kader yolları, ya alim ya habir esmaları bunlar için çok güzeldir. Eğer sosyal medya, yazılı medya, görsel medyada çalışıyorsanız fırsatları kollayın, bu dönemi kaçırmayın. Hayat amacı 7 olanlarda daha böyle ruhsal derinleşme, daha kendini keşfetme dönemleri olur. Ya latif esmaları, biraz zorlanıyor olabilirler. Ama ne diyoruz onlara? Sezgisel yani duygusal ve mantıksal zekayı aynı anda kullanması gereken sayı grubudur 7'ler. Biraz inzivaya, biraz hakikati anlamaya yönelmek isteyebilirler. Bunlarla ilgili eğitimler alabilirler. Biraz maneviyata yön çevirebilirler. Kader yolu 1 ve 8 olanlar, evet bunlar özellikle kendi krallıklarını ilan etme zamanları, liderliklerini ilan etme zamanları. Hayat amacı 1 ve 8'ler. Ya aziz esmalarını çokça okuyun. İnşirah suresi sizin sureniz olacak. Özellikle bu ay. Hayat amaçlarından 4 ve 9 olanlar, sizler artık bir bırakın teslimiyete geçin. Çok böyle esnemeyen yapıları vardır. 4 ve 9'ların analiz edip her şeyi eleştirmeyi bırak. Diyor ki sen de suyun içerisine karış. Akışla birlikte yola devam et. Vekil olarak Allah yeter Nisa suresi 81. Ya vekil diyerek işlerini ilerletmeliler. Özellikle ya vedut vel cami küslüklerinizi de barışma zamanınız 4'ler 9'lar sizler için de. Yine 2 ve 6'lardan bahsedeceğiz. Bunlar da ya vedut vel cami diyerek önce kendileriyle olan ilişkilerini düzeltip sonra dünya ile barışmaları lazım. 2 ve 6'ların aynı zamanda. Burada 7'ler dedik ya sabır sınavları ve 8'lerle beraber stratejik hamlelerin de meyvelerini toplama vakti olabilir. Zamanında bundan önce yaptığı işlerin. Bu yüzden de ne diyoruz? Allah sadece işini yaptığının karşılığını alır der Necm suresi. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ya Fettah esmalarıyla, Ya Samet vel Kerim vel Gani vel Rezzak esmalarıyla bunlar da para konusunda sadakayı arttırsınlar. Cimri 8, cimri 4 para kaybeder. Yani hiç şansı yok. Cimri bir
5'in eşi para kaybeder. Parayı tutuyorsa kendin tutuyorsun ama kocan ya da diğer eşin para kaybeder. Bunları bilmek lazım. Kader yolu sayısı 3-5 olanlarda yeryüzü, yani bunlar gezmek, yabancı ülkelere gitmek, kendi gerçeğini keşfetmek, maneviyat 9. ev etkilerinden gelecek bunlara etkiler, hayat amacı 3'ler 5'ler, hukuksal konular, yurt dışı konuları, manevi ilimleri öğrenme, gezme, tozma ya da başka ülkelerde düzen kurma gibi istekleri olabilir bu Haziran ayı içerisinde. Hı hı. Evet, 4'ler özellikle lütfen yıkılanın yerine daha görkemlisini dikme vakti. Eğer zorluktan geçiyorsanız 4'ler hemen havlu atmayın lütfen. Son olarak da yine ne dedik bakalım burada? Birleri konuştuk zaten. Somut adımlar atılması gerekiyor. Hı hı. Çünkü birlerin bir gölge yanı var. Çok destek ister. Çocuklarınızda da varsa birler, 10'a birler, 10 ruh sayısı birler. Lütfen çocuklarınızı da destekleyin. Somut adımlar atılması gerekiyor bunlar için de. Evet, dikkat ediyoruz. Vallahi çok hızlı geçti zaman hocam. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi hızlı hızlı verdim ama kısa zamanda çok şey sığdırmak istedim. Sığdırdık bence, birçok konuya da değindik. Değer kattınız programa. Vallahi güzel oldu. Vallahi ben çok keyif aldım Aysu'cum. Seni çok seviyorum. Biliyorsun böyle seninle yayın yaptığım, senin takipçilerinle de çok güzel bir enerjimiz var. Sağ olsun, ben de seviyorum onları. Herhalde onlar da beni seviyor değil mi? Evet, çok. Biz de sizi çok seviyoruz. Bu arada diyecekler ki Filiz Hoca nerelerde? Hani ara ara evet geliyor, son zamanlarda böyle daha az görüyordunuz. Köye yerleşti. Vallahi bir kaçtı. köy evi yaptırdık. Yok, Şimdi nerede ara ara diyorlar. her hafta sonu fırsatta kaçıyorum. Çocuğun voleybolu falan var, öyle kalamıyorum. Hı hı. Bir gidiyorum ağaçları ekiyorum. Bir gidiyorum bostanımı yapıyorum. Ne bileyim, böyle biraz beni toprak o tarafa böyle çeksin toprak, değil mi? Evet, güzel ama Güzel çok güzel. çeksin. Güzel yani. Yani Herkesin böyle ihtiyacı olan. şimdi döngü tamamlamalarına yaklaşma süreçleri olduğu zaman insanda bu halet ruhiyeler oluyor. Eskiden olsa sıkıntı ve panik yapardım. Ama döngüleri doğru vakitlerde doğru hamlelerini yaptığın zaman çalışman gereken yerde çalışacaksın. Hı hı. Paranı toplayacaksın, hayırını yapacaksın. Döngülerin bitmeye yakın zamanlarında hayat duruyor gibi görünüyor. Eski enerji olmuyor. Olmuyor. Videoların çok izlenirken bir anda düşük izlenmeye başlıyor. Panik Stabil. olmayacaksın, daha stabil. İstikrar. Evet, yeni döngüye başlangıç için inziva demeyelim ya da hazırlık, biliyorsun kitap sürecimi. Hı hı. Hazırlıklarımı yapıyorum, paniklemiyorum. Daha böyle bir huzura çekilmeye başladım bu Vallahi dönem. zor ikna ettim, getirdim arkadaşlar. Ama şöyle, takdir tabii ki Allah'tan, Tabii. tedbir bizden, takdir Aynen öyle, Allah'tan. tabii. Bunlar sadece birer olasılık bahsettiklerimizde. Tabii ki Evet. ama tabii enerjiyi de hissediyorsun, yani daha aktif, daha hızlı olan yaşam bir anda durgunlaşmaya başlıyor, anladın mı? Bunları Evet. görebiliyorsun. Eskiden panik olurduk bilmediğimiz zaman. Ne oldu bir anda, o mu oldu böyle, niye kesildi, niye durgunlaştı? Şimdi sebebini biliyorsun en azından. Bilince de için rahat oluyor. Farkındalık artınca da daha sakin oluyorsun. Rabbim gerçekten hepimize sağlık, sıhhat, huzur versin. Amin. Çocuklarımıza Amin. biz kaderlerini çizemeyiz arkadaşlar. Onları sadece çok doğru potansiyellerini bilip o yönde desteklersek zaten Rabbim yürütüyor. Aynen öyle. Fıtratını tanıyıp bu desteği vermek. Yoksa çocukları gitme, gelme, öl, elbette kollayacağız. O yüzden çok böyle dualar okuyarak çocukları yollayın okuluna. Evet, kesinlikle. Siz de bakın bu verdiğimiz duaları falan okuyun. Yorumlara da yazın merak ettiklerinizi, işte döngüleri, sayıları vesaire. Hepsini sorun bize. Böyle bir günde bir canlı yayın yaparız. Orada Analiz yaparız. Analizde de Filiz Hocam sorularınızı cevaplar. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Böyle. Abi, o eski moda. Şimdi yeni moda bu. Böyle bu. Şimdi oldu değil mi? evet, olan bu. Fenomen. Yok, yüzük böyle mi? Tabii. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.